Merhaba dostlar, ben Ozan. 2 yıldır yeni iPhone SE'nin geleceği konuşuluyor. Fakat şu ana kadarki beklentilerin hepsi sızıntı olarak kaldı. Ama artık iPhone SE geliyor. Bu videoda iPhone SE'nin tüm özellikleri ve fiyatına yakından bakacağız. Hem Avrupa hem de Türkiye fiyatını beraber hesaplayacağız. iPhone SE tanıtıldığında da videosu gelecek. Onu da kaçırmamak için alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Şimdi ilk olarak ne zaman tanıtılacak onu söyleyeyim. Şu an 14 Şubat'tayız. 19 Şubat yani 5 gün sonra yeni iPhone SE'yi göreceğiz. İlk olarak tasarıma baktığımızda yeni iPhone SE artık çok daha güncel bir tasarımla gelecek. iPhone SE 2, iPhone SE 3'te gördüğümüz iPhone 8 tasarımı artık yok. Burada iPhone 14'e çok yakın bir tasarımı göreceğiz. Hem köşeli çerçeveler, kasa yapısı hem de ekran tarafında iPhone 14'te olduğu gibi küçük bir çentikle karşılaşacağız. Yani ikinci nesil çentik diyebilirim. Burada iPhone 12 ve öncesindeki daha büyük kalın çentiği görmeyeceğiz. Dinamika'da olsa çok daha iyi olurdu ama iPhone SE'nin uygun fiyatlı bir cihaz olduğunu unutmamak gerekiyor. Diğer iPhone'lardan ayırmak için de böyle bir tasarıma gitmişler. Yani tasarım olarak kamera modülü haricinde iPhone 14'te çok yakın. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Malzeme kalitesi hissiyat yönünde de iPhone SE serisinin tüm cihazlarında olduğu gibi yine oldukça premium bir telefonla karşılaşacağız. Ve şu ana kadarki bütün iPhone SE modelleri hep HD Plus ekran ve IPS panelle geliyordu. Fakat burada Apple'ın XDR OLED paneliyle beraberiz. 6.1 inç Full HD Plus 457 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve bu ekran 1200 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ekran kalitesi, kontrast, renkler, doygunluk tarafında da iPhone 14 ile aynı deneyimi alacağız. Tabii ki bu telefonda 120 Hz veya 90 Hz gibi beklentileriniz olmasın. iPhone 16 bile hala 60 Hz iken iPhone SE'de de 60 Hz'lik tazelemeyi göreceğiz. Açıkçası bu kez donanım tarafında da beni şaşırttı. Çünkü şu ana kadar iPhone SE modelleri bir önceki senenin chipsetiyle geliyordu. Fakat iPhone SE 4'te iPhone 16'da da bulunan A18 yongasını görüyoruz. 6 GB RAM, 128 ve 256 GB olarak iki farklı depolama ile gelecek ve buradaki A18'in en önemli artısı Apple Intelligence desteği. Şu anda her ne kadar Apple Intelligence genel deneyim olarak çok başarılı olmasa da önümüzdeki süreçte daha gelişeceğini düşünüyorum. O yüzden A18'in olması gerçekten önemli bir artı. Apple A18'e beraber performans olarak çok sağlam, verimli, aynı zamanda da bu fiyat bandındaki en güçlü telefon olacak. Yani donanım olarak rakipsiz bir cihazdan bahsediyorum. Kamera tarafında hem ön hem de arka kameramız tamamen değişti. Ana kameramızda iPhone 15'te gördüğümüz 48 megapiksellik Sensor Shift OIS destekli f1.9 diyaframlı bir kamerayı görüyoruz. Bu kamerayla beraber HDR destekli 4K 60 FPS videolar çekebileceğiz. Ama burada sadece ana kamera olduğu için makro çekim ve ultra geniş açı özelliği olmayacak. Ön tarafta da iPhone 16'da kullanılan 12 megapiksellik f2.2 HDR destekli 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Kamera tarafında özellikle video kısmında bu fiyat bandında en iddialı cihazlardan olacak. Ana kamerada iPhone 15 sensörünün kullanılması gerçekten güzel. Burada A18'in yapay zeka desteğiyle beraber kamera performansı iPhone 15'in ana kamerasıyla kıyasladığımızda bir adım önde olacağını söyleyeyim. Ve şu ana kadar iPhone SE serisinde en büyük problem bataryaydı. Hem SE2 hem SE3 hem de birinci nesilde bataryalar 2000 mAh'i bile bulmuyordu. Ama burada kasanın büyümesiyle artık batarya problemi çözüldü diyebilirim. 3279 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarj desteğini görüyoruz. 15 Watt'ta kablosuz şarj desteğimiz olacak. Sıfırdan 100'e ortalama 1 saat 20 dakikada bu bataryayı doldurabileceğiz. Batarya performansı olarak hem 60 Hz, A18 Bionic ve 3200 mAh'lik bataryayı düşündüğümde ortalama bir kullanımda bir günü rahatlıkla çıkartacağını söyleyeyim. Yani Apple batarya problemini çözdü diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence. Hoparlör kısmında stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip ve güvenlik kısmında artık Touch ID değil çentikle beraber Face ID'yi görüyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görüyoruz ve bu kez 5G modemi sadece SE serisinde değil bütün Apple cihazları düşündüğümde ilk kez Apple'ın kendi üretimi olan 5G modemini göreceğiz ve ek olarak nano sim ve eSIM olarak çift simle beraber geliyor. Suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 4 saat boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım fiyat ve değerlendirmeye geçelim. 128 GB'lık iPhone SE'nin fiyatı 499 dolar olacak. Avrupa'da 500 lira, ülkemizde de vergiler dolar kuruna hesaba kattığımda fiyatının 36.000 TL olacağını düşünüyorum. Açıkçası bu fiyatlarıyla performans, kamera ve batarya dengesiyle alınabilecek en iyi cihazlardan biri olacak. Özellikle performans ve uzun ömürlük tarafında bu fiyatlarda rakibi de olmayacak bir cihaz. iPhone 14'ten daha uygun fiyatlı iPhone 13'le de hemen hemen
aynı fiyatta olacağını düşünüyorum. Şu anda fiyatına oranla bir ön değerlendirme yaparsam benden 8 puan alacak bir cihaz. Eğer iPhone SE 500 dolara, ülkemizde de 2 katı fiyatla yani 1000 dolara gelirse bu fiyatlarda yok satacağını düşünüyorum. Bana sorarsanız şu ana kadarki tüm SE modellerini düşündüğümde aralarında en farklısı kesinlikle iPhone SE 4. Çünkü eskisi gibi sadece yeni bir işlemci koyup getirmediler. Hem performans hem ekran hem de batarya anlamında ciddi geliştirmeler var. Ben iPhone SE'yi heyecanla bekliyorum. Geldiğinde de detaylı incelemesi kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup zili açmayı unutma. Peki sizce iPhone SE nasıl olmuş? Bu fiyatlara alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.